So now, let's give a warm welcome to Ministerialdirektor Dr. Gerhard Schulz. He is the Director General of Policy Principles of the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure. If this is too complicated for you, say, he's the most important man behind our minister. Warm welcome to Dr. Schulz. Sehr geehrter Herr Althuhn, sehr geehrter Herr Gerritsen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Zunächst möchte ich Ihnen ganz herzlichen Wünsche und Grüße übermitteln von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und von unserem Staatssekretär Rainer Bomber. Der Staatssekretär Rainer Bomber wäre sehr gerne heute hier gewesen. Er hat im letzten Jahr die Messe hier eröffnet. Er hätte es in diesem Jahr auch sehr gerne wieder gemacht, aber er ist leider erkrankt und er hat mich gebeten, ihn zu vertreten. Das mache ich sehr gerne. Es ist mir eine sehr große Freude, weil es mir die Gelegenheit gegeben hat, das erste Mal in meinem Leben in Istanbul zu sein. Mein erster Eindruck ist von Istanbul, dass es richtig ist, wenn es heißt, dass Istanbul eine der schönsten Städte der Welt sei. Istanbul ist eine moderne, eine pulsierende Metropole mit einer hochinteressanten Geschichte. Zudem ist diese Stadt, die Europa mit Asien verbindet, ein wichtiger logistischer Knotenpunkt zwischen zwei Kontinenten. Besser können die Voraussetzungen für einen Logistikstandort nicht sein als hier in Istanbul. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Türkei ist für Europa und Asien im Bereich der Logistik eine feste Brücke. Deutschland wiederum ist die Drehscheibe für türkische Verlader und Produzenten bei der Platzierung ihrer Waren auf den europäischen und außereuropäischen Märkten. Die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen sind seit vielen Jahrzehnten eng und sehr vertrauensvoll. Deutschland ist der wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei, sowohl im Handel als auch bei den Investitionen. Schauen wir uns das Handelsvolumen an. Allein im Jahr 2015 betrug es rund 37 Milliarden Euro. Davon sind Exporte von Deutschland in die Türkei gegangen in eine Größe von über 22 Milliarden Euro und Importe von der Türkei nach Deutschland von über 14 Milliarden Euro. Deutschland ist seit 1980 auch der größte ausländische Investor in der Türkei. Aktuell engagieren sich je mehr als 6.500 deutsche Unternehmen in den Bereichen Industrie, Vertrieb bis hin zu Dienstleistungen. Und Firmen wie MAN, Siemens, Mercedes-Benz und Bosch bauen ihre Präsenz in der Türkei weiter aus. Ich denke, das ist gerade auch in schwierigen Zeiten, die wir im Moment in Europa haben, ein gutes Zeichen für unsere Partnerschaft und eine beeindruckende Bilanz. Die engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der Türkei leisten einen erheblichen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg und Wohlstand unserer beiden Länder. Die Basis für diese Erfolge sind auch die reibungslos funktionierenden Logistikprozesse. Das ist gerade bei einer fortschreitenden Globalisierung ein wichtiger Faktor. Die immer stärkere Ausweitung des internationalen Handels führt zu einem erheblichen Wachstum bei den Transporten. Immer schneller müssen Güter von A nach B transportiert werden. Schnelligkeit ist hierbei ein wichtiger Wettbewerbsvorteil. Und deswegen sind auch intelligente Lösungen erforderlich, um diese Herausforderungen zu bewältigen und zugleich ökonomischen und ökologischen Erfordernissen Rechnung zu tragen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, unser gemeinsames Ziel muss es sein, die deutsch-türkischen Beziehungen im Bereich Transport und Logistik weiter zu intensivieren. Diese gemeinsame Logistikmesse ist ein wichtiger Beitrag dazu. Die Logistiktrans in Istanbul wird in diesem Jahr zum 6. Mal von der Messe München und dem türkischen Messeveranstalter Ecofairs durchgeführt. Wir haben hier ein wirklich gelungenes Joint Venture zur Ausrichtung der bedeutendsten Veranstaltungen für Transport und Logistik im eurasischen Wirtschaftsraum. Wir verzeichnen heute rund 175 Aussteller aus 22 Ländern, die nach Istanbul gekommen sind und ihre Leistung darstellen. Diese Messe präsentiert auch zahlreiche Logistiklösungen aus Deutschland. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie während Ihres Rundgangs auch den Messestand der Logistic Alliance Germany besuchen würden. Deutschland ist nicht zu Unrecht vor einigen Wochen von der Weltbank wieder zum Logistik-Weltmeister ernannt worden. Wir sind darauf sehr stolz, fast so stolz wie auf den Fußball-Weltmeister. Wir sind
besonders stolz, dass wir diesen Titel jetzt schon mehrmals bekommen haben und auch im Fußball hoffen wir ihn zu verteidigen. Und deswegen würden wir uns sehr freuen, wenn Sie die Logistic Alliance, den Stand der Logistic Alliance Deutschland hier besuchen würden. Denn diese Logistic Alliance Deutschland ist ein Projekt in öffentlich-privater Partnerschaft, das heißt ein gemeinsames Projekt zwischen dem Bundesverkehrsministerium und der deutschen Logistikindustrie. Wir wollen mit dieser Initiative die deutsche Logistikwirtschaft und ihre Stärken weltweit vorstellen und wollen Sie gerne einladen, uns an dem Stand zu besuchen. Denn dort erhalten Sie, die türkischen Unternehmen, kostenlos Unterstützung bei der Suche nach geeigneten deutschen Partnern. Immer auf der Suche und mit dem Ziel eines beiderseitigen Interesses im Sinne einer fruchtbaren gemeinsamen Zusammenarbeit. Nutzen Sie diese Gelegenheit, kommen Sie ins Gespräch und ich freue mich jetzt mit Ihnen gemeinsam nicht nur auf die Messe, auf die Eröffnung, auf die guten Gespräche, aber insbesondere darauf, mit Ihnen den einen oder anderen intensiven Kontakt zu haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Yeah, I think that was a very good announcement for what we are doing now, to interact, to communicate, to get in contact. And please give a warm welcome now to Mr. Fatih Şener, President of the Executive Board of UND. You have free selection, wherever you must be. Okay, this seat, okay, wonderful. Then Turgut Erkeskin, President of UTICAT. Mr. Georg Karabasek from the Wirtschaftskammer Österreich here in Istanbul. Und Jan Noether from the Chamber of Commerce of Germany. Warm welcome. So, you see a dynamic group, each one finding his seat without seeking. The first one said, this is my seat, and there I will do all my presentations. Mr. Şener, you are representative of the Turkish Logistics Association. You have a deep view, a deep insight into the Turkish industry. And you know many meanings. How do we assess the current situation of the logistics industry and what can we expect from Turkey? Teşekkür ederim Başkan. Değerli panelistler, çok değerli katılımcılar, hepinizi uluslararası nakliyeciler adına saygıyla selamlıyorum. Önemli bir toplantı, önemli bir fuar. Öncelikle bu etkinlikte emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyorum sektörüm adına. Evet, bir gelecek değerlendirmesi yapalım hep birlikte. Tabii bir mevcuttan yola çıkmakta da fayda var. Türkiye çok özel bir dönemi yaşıyor. Yani 360 derece çepeçevre Türkiye'yi düşünecek olursak şu anda işte 15-20 derecelik bir güzergahtan sorunsuz hareket halindeyiz. İşte malumunuz kuzeye, Rusya'ya gidişimize sıkıntılar var. Hala çözülmedi. Güneye inerken Körfez, Orta Doğu'ya gitmekte ciddi sıkıntılarımız var. Çok büyük zorluklarla ancak gidebiliyoruz. Doğuda bir takım sıkıntılar var. Bu tabii ki daralan bir pazar demek. Daralan pazar ne yapacak? Batıya döndüler. Batıyı da fiyat kırarak, karsızlaştırarak genel olarak negatif bir enerjiyle batıya döndüler. Batıya giderken de ciddi sıkıntılarımız var. Birkaç cümleyle sadece bu negatifliklerden bahsedeceğim. İşte en son bundan 3-4 ay önceydi Münih Üniversitesi'nden Profesör Feldmayer ve ekibi bir rapor yayınlamışlardı. Özellikle göçmen krizi sebebiyle 2 nokta almışlar. Almanya'da Göttingen'den Ankara'ya. Almanya'nın yıllık 22 milyar dolar ihracatı var Türkiye'ye. 2 Schengen noktasında ilave kontrol olursa ve her bir kontrol 20 dakika sürerse toplam 40 dakikalık ilave beklemenin Almanya'nın Türkiye'ye ihracatına etkisi nedir diye bir çalışma yapmışlar. Sonuç %1.4 Alman ihracatı, Alman dış ticareti kaybeder demişler. Böyle bakarsak yaklaşık 280-300 milyon dolar, 300 milyon avro civarında bir para bu. Bunun için söylüyorum, biz İstanbul'dan Kapıkule'ye gidişimiz ortalama 1.8 gün, 2 güne yakın ciddi beklemelerimiz var.
ve batıya olan ticaretimizin neredeyse yarıya yakını Almanya'yla. Dolayısıyla mevcut kısıtlar aslında bizi gelecek vizyonundan kısmen alıkoyuyor. Ancak ben geleceğe ilişkin bir pozitif bir bakış açısıyla sizlerle aslında deneyimlerimi, gözlemlerimi paylaşmak istiyorum. Türkiye'ye bakarsak her cümlede söylüyoruz biz. Türkiye, Asya ve Avrupa'nın köprüsü konumunda. Aslında yakın geçmişe kadar bakarsanız bu köprünün Asya ayağı çalışmıyor. İran'a ambargo vardı. İşte Hazar'a ve Orta Asya'ya doğru bakarsanız dünyanın en pahalı Rolü taşımaları var. İran arkasındaki ülkelerde Pakistan'ın tır sisteminde dahili yok. Çin'e ulaşamıyoruz. Taşımaya baktığınızda 3 uçak dolusu mermer taşınmış İstanbul'dan Türkmenistan'a. Uçakla mermer taşınır mı? Taşınmış. Niye? Çünkü diğer lojistik yollarımız açık değil. Kazakistan'a uçakla klozet taşıyoruz. Çünkü doğuya doğru ticarette bir sıkıntı var. Son dönemde Çin biliyorsunuz üretimini batıya kaydırdı. Sincan-Urumçi bölgesine. Hemen Kazakistan sınırına yakın. Burada ürettiği ürünleri batıya göndermek istiyor. Türkiye ve Avrupa'ya. Batıya göndermek için 2 Türkiye boyunca doğuya, limana doğru gidiyor. Sonra gemiye bindirip 6 ila 8 haftada Avrupa'ya ulaşıyor. Halbuki Çin sınırının hemen Kazakistan tarafında Türk filosunun %50'si boş dönüyor. Çin'in malları batıya gelmek istiyor. Bizim tırlarımız boş geliyor. Türkiye bu amaçla Çin'le Karayolu Anlaşması imzalamanın arifesinde mutabakat sağlanma imzalanacak. Çin bu yıl başında tır sistemine dahil oluyor. Pakistan 2016 başında tır sistemine dahil oldu. Biz Hindistan'la Karayolu Anlaşması imzalanmasını talep ediyoruz. Batı şirketlerinin birçoğu İran'a yatırım yapmaya başladı. Bu ne demek? Aslında bizim doğumuz da bu ticaret yolunda ekonomiye, ticarete dahil oluyor ve Türkiye gerçekten köprü olmaya hazırlanıyor. Çin 1,4 trilyon dolar bu güzergaha yatırım yapmaya hazırlanıyor. Marshall yardımı 1960'larda Amerika tarafından yapılmıştı. Toplam bütçesi 120 milyar dolar. 10 katından daha fazla. Çin 46 milyar doları Pakistan üzerinden Hint Okyanusu'na inmek için harcadı. Türkiye en son G20 toplantısında Çin'de kurulu olan Asya Altyapı Yatırım Bankası'na ortak oldu 2,5 milyar dolarla ki bu bankanın temel misyonu da aslında Asya'dan Avrupa'ya lojistik ağları desteklemek. Çok önemli gelişmeler bunlar. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sebeplerine bakın. Yazdığınızda Google'da karşınıza Osmanlı topraklarından geçen İpek yolunun denize dönmesi ve Batılıların deniz İpek yolunu kullanmasına bağlıyorlar. Çünkü tarih boyunca yol nereden geçmişse ticaret yolları zenginlik oraya uğramış. Doğudan yeni bir zenginlik hareketi geliyor. Demin sözünü ettiğim gibi Pakistan öyle dahil oluyor. Hindistan, İran ambargosu ortadan kalktı. Kafkaslar'da daha verimli lojistik sistemleri gelişiyor. Son dönemde Hazar'da taşıma fiyatlarında ciddi indirimler sağlandı. Sadece Bakü-Aktau için söylüyorum. Bakü'den Kazakistan'a yılda 1000 araç taşıyan Rolü gemisi ayda 1000 araç taşıyor bugün. Ciddi bir trafik artışı sağlandı. Bunlar güzel gelişmeler. Gelecek parlak. Suriye ve Irak'ta yakın zamanda bir istikrara kavuşması halinde yeniden imar edilecek, yeniden inşa edilecek ülkeler var. Ve bu bizim için ciddi bir fırsat sunuyor. Bu yönüyle aslında bizi bekleyen tek risk bu eşya taşımacılığında global köprü olmanın mevzuat altyapısını oluşturmak. Bakın şu anda dünyanın en büyük insan lojistiği operasyonu Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor. Çok ciddi bir insan lojistiği var orada. İnsanlar trans uçaklarla havalimanına iniyor, oradan tekrar dağıtım yapılıp başka ülkelere gidiyor. Aslında biz Türkiye'de eşya anlamında aynı operasyonu gerçekleştirmek zorundayız. Ama şu andaki mevzuatın gidişi daha korumacı, mevzuatları daha zorlaştırıcı, işte geçici depolama, limanlardaki operasyonların kısıtlanması gibi imkanlar aslında yakın vadede önümüzdeki cazip bir fırsatı değerlendiremememize sebep olabilir. Bu anlamda bizim kamuyla, özel sektörüyle işbirliği içerisinde çalışmamız lazım. Belki ikinci bir turda söz hakkım olursa değerlendirmelerime devam edelim. Bir şey daha söylemeliyim. Belki fırsat bulamam bunu söylemeliyim. Türkiye bölgesinin lojistik merkezi.
Bakın şu anda Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatı yıllık 60 milyar dolar. Bunun yaklaşık %50'sini Türkiye'deki yerleşik Avrupalılar yapıyor. Siemens, Bosch, Fiat, Pirelli bunlar yapıyor. Türkiye aslında ciddi bir üretim merkezi ve bunu da lojistik cazibesiyle yapıyor. Türkiye çok büyük bir ham madde kaynaklarına yakın, pazara yakın. Yalnız global bir merkez olmanın belki olmazsa olmaz şartı burada fuar organizatörleri de vardığı için, her iki bulunduğu için her iki partnere de söylüyorum. Dünyanın en büyük 3. lojistik fuarı Türkiye'de yapılmak zorundadır. Türkiye lojistik bir merkez, lojistik bir hub olacaksın. Münih'te yapılıyor, Çin'de yapılıyor. Üçüncüsü bu fuarın vizyonunu da biz bu şekilde değerlendirmeliyiz. Ben her iki partnere de bu çağrıyı yapmıştım. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you so much. That was a huge statement, but I heard positive perspectives for the future. We had lunch before and we talked with Mr. Noether, and he said he sees always positive perspectives for the future for the economy here. Perhaps you can answer to 2-3 of the statements we have heard. How do you see the development of the economy between Germany and Turkey? Actually, given all the political turbulences currently, the economic development between Turkey and Germany is prospering, is fine, is against all odds going into a very positive direction. So if you look at the trade between our two esteemed countries, this trade is up by 8% end of August, which stipulates that, of course, Turkey offers lots of chances for German investors and, of course, offers lots of chances for Turkish enterprises as well, with an eye into Germany. I would share your opinion, and there are obstacles currently. However, it's very important, and that's why our Minister of Foreign Affairs, Mr. Steinmeier, was around yesterday. It's very important to keep the dialogue up, to find solutions, talking with each other, not about each other, and looking into the general German-Turkish economic relationships. You mentioned Siemens. Siemens celebrates its 160 years anniversary in Turkey this year. Bosch was mentioned earlier. Bosch is in Turkey for more than 120 years, and Bosch is looking into investing 200 million euro this year into Turkey in order to upgrade its technological approach in Turkey. Speaking about logistics, we have Mercedes in Aksaray. They produce trucks in Aksaray. They invest 150 million euro this year, more or less double its capacities. And it's, of course, not all geared towards the Turkish market, but Turkey plays an important role to many German companies, and 6,500 German companies in Turkey. I've been in China prior to coming to Turkey. We have something like 5,000 German companies in China. So this speaks of a very close relationship, and certainly a substance which is a very intense one looking into the future. The supply chains are working, and I think that might be a good statement for you, Turban. They have said nearby everything. Are there anything we can add concerning aspects between Turkish and German economy and collaboration? Teşekkür ederim her şeyden önce. Evet, beyefendinin söylediği çok önemli bir maddeye aslında parmak basıyoruz. O da ülkelerin ekonomilerinin birbirleriyle entegre olması bizler için çok önemli. Almanya ile yaşamış olduğumuz bu konudaki tecrübe aslında geleceğe yönelik de ışık tutuyor. Bir taraftan bu entegrasyonu güçlendirirken aynı entegrasyon modelini Türkiye'nin başka ülkelerde de gerçekleştirebilmesi lazım ki çoğu kere görüyoruz ekonomik entegrasyon aslında politik konularda da bize hakikaten önemli kapılar açıyor ve orada da bir entegrasyona doğru gidebiliyoruz. Tabii Türkiye şu anda gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Hepimiz biliyoruz 15 Temmuz'da maalesef ülkemizde bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık ve bugün bu darbe girişiminin
internasyonel platformda açmış olduğu yaraları tamir etmeye gayret ediyoruz. Bunu da niçin yapmaya çalışıyoruz? Çünkü dış ticaretimiz, yani dünya ile entegrasyonumuz ve bunun üzerinde yapmış olduğumuz lojistik faaliyetler aslında bu tür değişikliklerden, bu tür problemlerden hemen etkileni veriyor. Yaşadığımız en büyük problem oydu. Acaba bizim lojistik hatlarımız çalışabilecek miydi? Dünya ile olan entegrasyonumuzu devam ettirebilecek miydik? Ve Türkiye bu konuda gerçekten çok başarılı bir imtihan verdi. Hani çok klasik tabiriyle kimsenin malları yollarda kalmadı. Limanlarımız çalıştı, karayollarımız çalıştı, havalimanlarımız çalıştı, gümrüklerimiz her zaman faaliyet halindeydi ve şunu gösterdi Türkiye. En zorlu zamanlarda bile biz aslında ayakta durup mücadelemizi devam ettirebiliyoruz. Bu mücadelemiz de gerçekten daha yüksek bir demokrasi için verilen bir mücadele. Bunu hakikaten tüm dünyanın anlaması gerektiğini düşünüyoruz. Tabii şu anda dünyada karşılaştığımız bir gerçek var. Bu hepimizi etkiliyor. O da dünya ticaretinin büyümesinin yavaşlamakta olduğu. Dünya Ticaret Örgütü'nün de şu anda ajandasındaki en önemli maddelerden bir tanesi odur ki 2015 yılında dünya ticareti ancak %1.4 oranında büyüyebildi. Bu aslında çok yavaş bir oran. Bunu hızlandırmamız lazım. Bunu hızlandıramadığımız takdirde aslında lojistik sektörü sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada bundan etkilenecek ve bunun etkilerini çok acı örneklerle yaşıyoruz. Geçtiğimiz sene içinde bulunduğumuz sene içinde biliyorsunuz dünyanın önüne gelen denizcilik hatlarından, konteyner hatlarından bir tanesi neredeyse iflasın eşiğine geldi ve bugün onun açmış olduğu yaralarla uğraşıyor sektör. Bunun devamının gelmesinden de endişe ediyoruz. Neden? Çünkü uzun dönemlere yayılmış bir büyümenin arkasından bir yavaşlama taşımacılık sektöründeki kapasiteyi birden altı hale getirdi. Gereğinden fazla bir arz oldu ve bu arz sonucunda bugün problemler yaşıyoruz. Şimdi entegrasyondan bahsederken tabii Almanya ile bizim çok önemli ticaretimiz var. Avrupa aslında bizim en önemli ticaret partnerimiz. Sadece Almanya değil. Ama bu açıdan baktığımızda dünyadaki güvenliğin ne kadar önemli olduğu bir kere daha karşımıza çıktı. Şimdi Türkiye, şöyle bir etrafına bakalım. Güneyimizden başlayalım. Suriye, Irak, İran, Gürcistan. Karadeniz'deki komşularımız Rusya, Ukrayna, Moldova, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan olarak geliyoruz. Doğumuzun ve Güneydoğumuzun gerçekten çok kritik bir dönemden geçtiğini görüyoruz. Artık orada adı da konmuş bir savaşla karşı karşıyayız. Oradan Türkiye'ye, Türkiye'den Avrupa'ya geçen bir takım göçmenler var. Bunlar insani kaygılarla aslında göç eden kişiler. Ama bu dönüyor dolaşıyor, bizim lojistik sektörünü tekrar etkiliyor. Artan oranda Avrupa Birliği'nde bir korumacılık akımı olmak başladığını görüyoruz. Bu korumacılık bu sefer dönüyor dolaşıyor, mal hareketlerimizi etkilemeye başlıyor. Burada da çok dikkatli olmamız lazım. Hakikaten iyi işleyen güvenlik sistemleri mutlaka kurmalıyız ama mal hareketlerini de mutlaka dengeli olarak elimizde tutabilmemiz, bunların dış ticaretimizi etkilememesini sağlamamız lazım. Şimdi demin bahsediyorduk Türkiye'nin güçlü olduğu lojistik konuları neler? Buna baktığımız zaman aslında en güçlü olduğumuz konu bugün hükümetin desteğini arkamıza almamız. Türkiye kalkınmasında biliyorsunuz dış ticareti kendisine önemli bir faktör olarak almış ve bunun arkasında yatan en önemli unsurun da lojistik olduğunu bildiğinden bugün Başbakanımızın ağzında 3 tane sektör en önemli sektör olarak belirlendi. Bunlardan bir tanesi enformasyon teknolojileri, bir tanesi kimya, diğeri de lojistik. Bir kere bizim en güçlü olduğumuz yönlerden bir tanesi devlet desteğinin arkamızda olması. İkincisi çok önemli yatırım teşvikleriyle karşı karşıyayız. Türkiye yatırım teşviğinde ülkeyi 6 kategoriye ayırdı. Değişik alanlarda değişik destekler veriliyor ama taşımacılıkta demiryolu ve deniz yolu taşımacılığı söz konusu olduğunda, oralara yeni yatırımlar söz konusu olduğunda teşviklerin en yüksek oranda sahip olma imtiyazını elde etti. Bu da bizim gelişmemiz için çok çok önemli sağlam noktalarımızdan bir tanesi. Bir diğeri gelişen altyapımız. Bakın şu anda Türkiye'de gerçekten parmak ısırtan projeler yapılıyor. İstanbul'da yarın dinleyeceğiz.
dünyanın en büyük havalimanı olmaya namzet bir havalimanı yapılıyor. Ben geçen hafta gittim, inşaatta kayboldum. Çok büyük, dev bir tesis. Limanlarımız keza aynı şekilde. Yine bölgemizin en büyük limanlarına doğru yelken açıyoruz. Demir yolunda çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Muhteşem kuvvetli bir karayolu filomuz var. Aslında lojistiğin ayrılmaz parçası olan taşımacılık segmentinde çok ciddi imkanlara sahibiz. Ama yapmamız gereken çok önemli bir şey var. Bakın bütün bunların hepsi bizim sahip olduğumuz fiziki kapasiteler. Bunların üstüne mutlaka onların verimli bir şekilde işlemesine imkan verecek akıllı işletim yapılarını kurmamız lazım. Akıllı işletim yapıları dediğimiz zaman da aslında ilk karşımıza çıkan konumuz gümrükler oluyor. Gümrüklerde maalesef son demin Almanya'dan bakanlıktan gelen dostumuz Almanya'nın şampiyonluğundan bahsetti. Biz burada maalesef futbolda olduğu gibi burada da geri gittik. Lojistikte performans endeksinde başladığımız noktadayız. 2007'de olduğumuz 34. sıraya maalesef geri döndük ve en zayıf olduğumuz yer gümrük uygulamaları. Bu gümrük uygulamalarını Türkiye çözemediği takdirde maalesef lojistiğin hızlı bir gelişmesini sağlamamız mümkün olmayacak biliyorsun. Aslında ben biraz daha devam edebilirim ama zaman olarak ne dersiniz? Bir iki bir şey daha söyleyeyim mi yoksa ikinci tura mı geçelim? Only half an hour. Only half an hour, okay. Teşekkür ederim. Oh, you're finished. Okay. So I see the new headline tomorrow in logistics. Turgut Ergeskin got lost at new airport. So that was very interesting for me. Okay, Mr. Kalabasik, we talk about development of foreign trade. We talk about the economy in the companies. How is Austria developing? And do you have infrastructure problems? Thank you. I can see it's become a German-Turkish dialogue, so Austria is also here, and we are in between. We're in the between, so without Austria you can't do trade. I think that's exactly the point for those who don't know Austria very well. We are sometimes only known for skiing and mountains and Mozart, but we do also have a very developed industry which we tend to hide from people when they come for tourism. But it's there. And what Austria also has, it's a very, very developed logistics and infrastructure. This has historical and geographical reasons. One is, of course, as I mentioned, we're in the middle of Europe, so you have to go through Austria in good times and in bad times. And historically, of course, and I think that's important also with our Turkish friends, we were neighbors. We had the empires of the Ottoman Empire and the Austro-Hungarian Empire. And so from that time onwards, we have very, very good relations with our Eastern European and with Turkish and with the Middle East countries. And I think that's important. And we can still see today with the Austrian business community, they have always driven in this direction. So I must say at the moment, even if we have some political tensions, I must say the business community is different. They see Turkey as a very important market. They have always seen Turkey as an important market, and they see also the perspective and the potential here. So I think that's very important, and also when we see the Austrian companies, they go on investing in Turkey. They have invested more in Turkey than they have invested in the whole of Scandinavia, or even in China, or even in France. So it is really an important market which you won't expect if you just read newspapers. You have to see the business people. But I want to come back to your question is, so Austria sees itself as the bridge between the West and the East, and we need a second bridge between our bridge and the next countries, which are, for example, the Near East, Middle East. And that's why we see Turkey as this extremely important bridge. And I want to just pick up what Çetin Bey and Turgut said. At the moment, some of these outlets in the East are closed, so we sincerely also hope that they will open up, because many Austrian companies, they come to Turkey not only for the Turkish market, which is very big, very important, but of course also to take this hub, which Austria is on the one side, to Turkey, to continue to the eastern country. You mentioned the Silk Road, which we also see as extremely important, and we hope it will develop there. And this is, of course, coming back to logistics. The Austrian
not to speak as the Germans, where you always have these big companies which you know, they are specialized on niche elements. So they will offer you very specialized logistics, very specialized products, and that's where we also think we can work together very well with Turkish companies to take this forward to other regions. And that's not only logistics itself, but as you mentioned, also the supply chain, because we also feel that some Austrian manufacturers, they say they've gone to China, and we see some coming back and saying this is too far away. We want to be more in the region, and we can see them also choosing Turkey as one of these hubs where you get reliability, and not so far away country, you have shorter ways for transportation, and you have the existing logistics hub here. So that's why I see this is a very important trade show, and it just shows we have 8 Austrian companies here on our stand, which just come here every year because they see that this is the event to be, and Turkey is the country to be. For our Turkish friends here, there's everlasting competition between two neighbors, between Austria and Germany. So when we meet each other, we are always teasing a little bit. I think that is like with your neighbors. But which kinds of economy is Austria performing better than Germany against Turkey, for example? We talked about infrastructure. I think I think Austria has, at the moment, has to do more reform. So we do have some issues in Austria which we have to solve, and we haven't done reforms for a few years, so you will also know that from other countries. But I think infrastructure and logistics is one of the areas where Austria has been strong and has even expanded even more. So I would say that Austria's main comparative advantage would be logistics, but in other areas we have to do more homework. At the moment we do tend to look over the border to our big brother and try to take up some of the ideas we have there and develop them. Okay. I heard the word brother, yeah. Birkaç şey eklemek istiyorum ben. Hazır Avusturyalı dostlarımız buradayken, Big Brother da buradayken, şimdi biz özellikle Almanya taşımalarında, Almanya'da taşımacılıkta neredeyse libere durumdayız. Almanya bizim araçlarımızın çevreci olması şartıyla, kurallara uyması şartıyla Almanya Türk taşımacılarını libere etmiş Almanya toprakları içerisinde. Ancak Almanya ile Türkiye ekonomisini ben biraz önce daha çok global ekonomiye baktım. Almanya ile Türkiye arasındaki ticarete baktığımızda Almanya ile Türkiye'nin taşıma ilişkisi kadar Almanya ile Türkiye arasındaki ülkelerdeki taşıma gerçekleri de masaya gelmek zorunda. Bulgaristan'dan başlasak, gerçekten biz Bulgaristan kapısını her iki yönde 2 günde aşabiliyoruz. Yolda da zorluklarımız var. Bu şu demek oluyor: Almanya'dan bir kamyon 7 günde gelirken İtalya'dan 4 günde geliyor. Yani aslında İtalyan ürünleri Alman ürünlerine göre 3 gün daha avantajlı lojistik olarak. Şimdi bu niçin böyle oluyor? Öncelikle Bulgaristan'ı söyleyeyim. Türkiye'nin Bulgaristan arasındaki kapı, gümrük kapısı. Sayın Turgut Bey de ifade etti. Aslında Türkiye ile Bulgaristan arasındaki kapı değil, Türkiye ile AB arasındaki kapı. Bu kapının performansı Avrupa Birliği'nin tamamıyla Türkiye arasındaki ilişkiyi belirliyor. Hatta Asya'nın kapısı diye bakıldığında, Asya'nın Avrupa kapısı. Biz sürekli, özellikle Avrupa Birliği'nin büyük abisi olarak Almanya'nın Bulgaristan'daki kapının yönetimine dahil gelip inisiyatif almasını ve katkı sağlamasını istiyoruz. O havının katkı sağlamasını, gelip o ekibe eğitmesini, destek olmasını istiyoruz. Çünkü buradaki kalitesizliğin bedelini Türkiye ve Almanya ödüyor. Aslında daha çok Almanya ödüyor. Bakın, Türkiye'de Avrupa'ya yapılan ihraç ürünlerinin kilogram değeri $1,5, €1,5. 1 kilogramı €1,5. Avrupa'dan gelen malların kilogram değeri €4,5. Daha çok katma değerli ürünler geliyor. Şimdi Türkiye'den Avrupa'ya yaptığımız ihracatın %50'sini Türkiye'deki yerleşik Avrupalılar yapıyorsa, yani €1,5'nin yaklaşık 0,75'i Avrupalılara aitse, Türkiye'deki yerleşik Avrupalılar. Geri gelen, Avrupa'dan gelen yükün €4,5'su da Avrupa'ya aitse, yani 5,25 Avrupa malı, 0,75 sent Türk malı. Şimdi bu yük
aslında Avrupa'nın yükü. Çekicinin markası Mercedes, Scania, DAF, bunları da çevreci oldukları için aldık biz. Euro 5, Euro 6 normunda araçlar aldık. Bu yük sizin. Araçlar da sizin. Avrupalılar genel olarak çok analitik düşünen, mantıklı insanlar. Ben öyle biliyorum. Biz düz mantık baktığımızda Bulgaristan'da yaşadığımız sorun da, Avusturya'da yaşadığımız sorun da bizim olduğu kadar, hatta bizden çok Almanya'nın sorunu diye bakıyoruz. Çünkü Alman ürünleri, Volkswagen, Wolfsburg'da just in time imalat yapıyor. Sıfır stokla çalışmak istiyor. Ancak bizim beklemeli riskimiz var. Ne oluyor? Volkswagen'a yarı mamul götüren sanayicimiz, evet Volkswagen'da stok yok. Ancak bizim sanayicimiz depo kiralıyor Volkswagen'ın hemen karşı kaldırımında. O stok yapıyor. Yoldaki gecikmenin bedelini yine Alman tüketicisi ödüyor. Sonuçta parayı onlar ödüyor. Şöyle geri geliyorum. Bizim Avusturya'dan geçiş iznimiz yılda 21.000. Ama Almanya'ya giriş ihtiyacımız yıllık 150.000. Avusturya'ya gittiyseniz görmüşsünüzdür. Avusturya gerçekten Avrupa'nın taşıma yükünü omuzlamış zor durumdaki bir ülke. Çünkü coğrafi şartlar itibariyle Avrupa'da çok ciddi bir trafik Avusturya'yı kullanıyor. Hatta bir toplantıda söylenmişti. Avusturya yollarında hareket halindeki araçların birçoğu Avusturya'da kayıtlı değil. Avrupa trafiği, Avrupa emisyonu, egzoz gazları gelip genel olarak Avusturya'da etrafa zarar veriyor. Ancak Türk araçlarının sayısı, trafiğe katkısı devede kulak. Devede kulak ne kadarsa burada da o kadar. Bizim özellikle iki ülkenin ticaretini geliştirmekte işbirliği yapmamız lazım. Araçların çevreci olma şartını, doğaya saygılı olma şartını arayarak aslında. Çünkü bizim Euro 6 aracımız Avusturya'ya geçemezken Bulgarların Euro 2, Euro 3 normundaki aracı geçebiliyor. Araçların otoyoldaki özgürlüğünü çevre hassasiyeti belirlemeli, bayrakları belirlememeli. Bu konuda lojistiği geliştiremezsek, lojistik genel olarak az önce söyledim, Profesör Münih Üniversitesi'ndeki Ferul Mayer'in profesör araştırması 40 dakikalık beklemenin ticarete böyle bir olumsuz etkisi var diyor. 40 dakika beklerse Almanya'dan gelen ihracat 1.4, yaklaşık 280 milyon dolar zarar görüyor. Dolayısıyla bizim hızlı, ekonomik, lojistik imkanlar sağlamamız lazım. Almanya ile Türkiye'nin ekonomik ilişkilerinde çok kritik öneme sahip diye düşünüyorum. Buradan da Avusturyalı dostlarımızın bize daha çok anlayış göstermesini bekliyorum. Okay, Mr. Schenner is well known for that, finding all the issues that can be improved. So, Mr. Netter, are there any round tables, are there any services of the German Chamber of Commerce or of the Austrians to get these things run better? In fact, there are. Now, generally, allow me to address just one very brief, one point very briefly. All those topics you mentioned, they are well known. And of course, it's not good enough if things are known but there's no improvement. So we had a delegation from Germany just 3 weeks ago of the same ministry, of Mr. Scholz, and we were addressing those topics. And it's not only Turkish, it's the German companies in Turkey to export to adjacent countries, to other countries, they face exactly the same problems. So we need to improve customs clearance from Turkey into the EU in order to make the overall processes more efficient, to bring the costs down, and the consumer will have the advantage since the consumer at the end of the day has to pay less. Now speaking of our activities, this German-Turkish Chamber of Commerce is in Turkey for more than 20 years, and our initiative is to foster the economic relationship between Turkey and Germany. And since we are a bilateral chamber, we have Turkish members as well as German members, and those members enter into dialogues on a manifold basis. So we would look into discussing with unions, discussing with ministries in order to improve industrial standards, in order to improve norms,
We look into platforms to make people meet, to make businesses meet in order to exchange views, and maybe to look into new projects. And a very important initiative to us is the young people in Turkey, to bring them together with young people in Germany. So talking about startups, and there are lots of very interesting startups in Turkey, to mingle them with a main startup scene in Europe, which is Berlin these days, to bring them together to create new ideas, to create new initiatives. That's one of the most important features. So we would look into assisting, of course, the exhibitors here as well. We have, we are in here, and we are very grateful to the organizer to give us the opportunity to talk to each and every exhibitor with a view towards Germany, however, with a view towards Turkey as well. And given that, our members, in Germany we have something like 860 members in Turkey. Our members are very supportive in our initiatives. And last sentence, our sister company would be in Germany the Turkish-German Chamber of Commerce, which is in Berlin, and there's the TOBB in Turkey as well as the DIHK in Germany, and those organizations are working very, very closely together. And you mentioned 15th of July, in fact 4 days after, so on 19th of July, our president of the German Industry and Commerce was in Turkey in order to discuss with German and with Turkish companies what to do now. And the perspective is clear. The German companies stick to the market. The Turkish companies look very much into entering business opportunities in Germany, and business is developing fine. As far as there are no disruptions, nothing. We are very, very happy with the support of the Turkish ministries. We are very happy with the support of the Turkish businesses in order to cement this wonderful relationship we have grew over many, many years. Okay, thank you so much. Mr. Karasek, what do we expect for the next days here of the fair? A lot of business. A lot of business. As I said, this is one of our most important trade shows. We've been participating for many years. Logistics is important, and I must also add, thank you for your open words. We are aware. But as you know, everybody is going through Austria, as you correctly said. So we also have people living there, and they are quite nervous when they see too many lorries going through our country. So, no, for all lorries. I can assure you this is really for all lorries. This has nothing to do against Turkey. But of course, you shouldn't forget, this is important. There is an EU law. And if there's an EU, all countries in the EU are the same. And Turkey is not a member of the EU. So that's the difference, but it has nothing to do with Turkey. It's just to do with lorries going through a country. And those people living in Tyrol and other countries, they don't look at where it comes from. You just see a lorry and they smell it. So, but I'm aware, and of course it is a problem for all of us, and perhaps we can find some other issues where Austria is really trying to, they're building a tunnel under the Brenner, which will be one of the biggest tunnels in Europe, to get more and more of the cargo onto the train, and that will help, I hope. But just to come back, we expect that this business will develop well, and I want to add to what Mr. Noether said. We do similar things for the Austrian and Turkish business community. We help them to do more business, but we also think that we have to explain to Austrians more what Turkey can do. Many people still think that Turkey exports fruit and vegetable and textiles, and for example the main export product from Turkey to Austria is cars and buses and machinery and equipment. And this is what is not known. So what we will do now, we have 2 seminars in Austria, together with Civitak and Ispat. We will also promote Turkey as a place where you can come and do some development work together with high-tech companies. You mentioned startups, but we're also doing litigations, IT. So I think these are new fields where Europeans, Austrians, they don't think of Turkey when you talk of high-tech. And this I think we have to promote together to tell them this country has something to offer which we should think about, and there I think we can do a lot of more work in future.
So, Turgut, last question. What is your recommendation to the audience for the next 2 days till Friday? Ben, oraya geçmeden önce ben de bu fikirlerle ilgili bir görüşümü beyan etmek isterim. Şöyle ki şimdi bizim Türkiye ile Avrupa arasındaki taşımacılığımızdaki engeller herkesin malumu. Bunu sadece ve sadece Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olup olmaması platformunda değerlendirmememiz lazım. Eğer oraya bakarsak, baktığımız yerde şunu görürüz. Türkiye ve Avrupa bir irade ortaya koydu ve dedi ki iki ülke arasındaki gümrükler kaldırılmalıdır, gümrük birliği sağlanmalıdır ve malların serbest dolaşımına hizmet etmelidir. Şimdi bu eğer bir realiteyse bir başka realitemiz daha var. O da lojistiğin ne işe yaradığını çok iyi anlamamız lazım. Lojistik temelde 2 tane hedefe odaklanmıştır. Bunlardan bir tanesi malların kesintisiz akışını sağlamak, mobiliteyi arttırmak. İkincisi de bu mal hareketlerinin yani taşımacılığın maliyetlerini azaltmak. Biz şöyle bir realitenin içindeyiz. Bir taraftan lojistik konuşuyoruz, lojistiği geliştirmemiz lazım diyoruz. Lojistik performans endeksindeki yerimizi arttırmaya çalışıyoruz. Almanya bununla gurur duyuyor, Avusturya bununla gurur duyuyor, haklı olarak ama bir taraftan da koymuş olduğumuz kurallarla ki bunlar aslında gümrük uygulamalarından da öte kurallar, iki ülke arasında anlaşma sağlanmış malların rahat hareketini, serbest dolaşımını engelliyoruz. Bu engellemenin sonucunda da her iki ekonomiye maliyet yüklüyoruz. Şimdi bırakalım Avrupa Birliği tartışmalarını bir kenara. 2 tane iş adamı olarak konuşalım. Maliyetlerimizi ucuzlatmak istiyor muyuz? Mal hareketlerini hızlandırmak istiyor muyuz? Demin dostum dedi ki Avusturyalılar Çin'e gitti, çok uzak dedi, geri geldi. Şimdi Türkiye'ye geldikleri zaman coğrafi olarak yakın ama mal hareketleri olarak yine uzak kalacaklar. Çin'le Avrupa arasında demiryolu hattı kuruldu. 14 günde gidiyor. Avrupa bunu 11 güne, 9 güne indirmeye çalışıyor. Ama bir taraftan da buradan hani neredeyse şöyle yapıp açabileceği bir imkan varken biz bunun üstüne gitmiyoruz. Ve bunu lütfen sadece Avrupa Birliği platformu, üyelik platformunda değerlendirip kendimizi kitlemeyelim. Bu iki tarafa da yakışmıyor. Bunu kırmamız lazım. Ümit ederim ki bu görüşme sonrasında biraz daha farklı bir yaklaşımla biz bunu çözebilelim. Şimdi biz bu fuardan ne bekliyoruz? Bu fuarda neler yapmalıyız? Fuardaki bir numaralı beklentimiz aslında şunu göstermek. Türkiye lojistik sektörü ayakta, güçlü ve ileriye bakıyor. Bugün buradaki katılımcılarla bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Aynı şekilde dünya da Türkiye'ye olan güvenini buraya gelerek gösteriyor. Bu temel ortaya çıktıktan sonra, bu irade ortaya çıktıktan sonra firmalar, ülkeler arasında işbirliği olmaması mümkün değil. Dolayısıyla biz önümüzdeki 3 gün boyunca şirketlerimiz arasında kuracağımız diyaloglarla, geliştireceğimiz iş ilişkileriyle ülkelerimizin ekonomilerine katma değer sağlamaya çalışacağız. Mutlaka buraya katılan herkesin hani birbirlerini kollarından tutup çekip kartlarını değiştirip birbirlerini tanıyıp yeni iş imkanlarına bakması lazım ama 2017 yılı için herhalde dünyanın gündemine koyması gereken en önemli hedef barışın sağlanması. Çünkü barışın, huzurun olmadığı yerde maalesef hiçbir şey gelişmiyor. Her şey kötüye gidiyor. Ben belki burada sözlerimi kapatırken şu önemli mesajı sizinle paylaşmak isterim. Bu yeni bir şey değil. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Der ki yurtta sulh, dünyada sulh. Yani yurtta barış, dünyada barış. Bu bizim 2017 için tüm dünyanın mottosu olması lazım ve bunun peşinden koşmamız gerekir.